Herkese merhaba, ben Aziz Berk Erten. Bir önceki çektiğim videoda, hoparlörlerin seviyesini ölçtüğüm videoda bir noktada bir hata yaptım. Ama o hatayı editledim tabii ki daha sonra, videoyu hazırlarken. Yaptığım hata şuydu, hoparlörlerden birinin kablosunu değiştirirken artı ve eksiği ters bağlamışım. Ve tabii ki bizim Türkçe'de fazı ters oldu dediğimiz olay ortaya çıktı ve bu konuyla alakalı bir video çekmek istedim. Şimdi burada polarite çevrimi dememin nedeni çünkü aslında fazı çevirmiyoruz, faz dönmüyor. Dönen şey polarite. Polarite artı ve eksi uçların elektronik olarak ters bağlanması ya da yerlerin değişmesi demek aslında. Yani zamanla alakalı bir konu yok. Çünkü faz dediğimiz zaman işin içine zaman giriyor. Burada tamamen elektronik bir artı eksi çevriminden bahsediyoruz. Şimdi normal polaritede çalışan bir hoparlör örneği ile başlayalım. Bu amfiye bağlı bir NS10 hoparlörümüz var. Benim burada olduğu gibi. Bu arada setup'ım birebir aynı. Şurada gördüğünüz 2 tane NS10 hoparlörüm var. Karşısında ölçüm mikrofonu duruyor. 2 tane hoparlör yan yana. Eşit uzaklıkta ikisine. Tam ortada bir mikrofon, ölçüm mikrofonu var. Bunun eşit uzaklıkta olduğunu lazer metreyle ölçtüm. Yaklaşık 1 metre. Metreden birazcık daha fazla. Bu NS10 bu amfiye düz polaritede bağlı şu anda. Yani düz polaritede çalışıyor. Amfinin artı hoparlör çıkışı NS10'un artı hoparlör kablosu girişine bağlı. Amfinin eksi çıkışı da NS10'un arkasındaki eksi hoparlör girişine bağlı. Hoparlör kablosu bunlar bu şekilde bağlanmış. Bu amfi bir artı voltaj oluşturduğu zaman, ürettiği zaman hoparlör diyaframı ileri gidiyor. Yani havayı itiyor. Yani artı voltaj, artı basınç diye düşünelim. Aynı şekilde bu amfi eksi voltaj ürettiği zaman hoparlör diyaframı geriye hareket ediyor. Böylece amfi ile beraber senkronize şekilde artı voltaj, artı basınç, eksi voltaj, eksi basınç şeklinde beraber hareket ediyorlar. Şimdi biz bu amfinin artı çıkışı hoparlörün eksi terminaline gelecek. Amfinin eksi çıkışı hoparlörün artı terminaline gelecek şekilde bağlarsak ne olacak? Onu göstereceğim. Şu solda gördüğünüz polarite çevrim işareti mikserlerin üzerinde hep standart olarak gördüğümüz bizim faz çevrimi dediğimiz şey polarite çevrimi aslında. Demin bahsettiğim şekilde bağlarsak biz bu amfiyi artı hoparlörün eksisine, eksi hoparlörün artısına şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yine ses çıkıyor hoparlörden. Ama amfi artı voltaj ürettiği zaman ters bağlı olduğu için bu kablolar hoparlörün diyaframı geri hareket ediyor. Yani içeri doğru hareket ediyor. Havayı itmiyor. Amfi eksi voltaj ürettiği zaman hoparlörün diyaframı ileri hareket ediyor. Yani havayı itiyor. Yani amfi ile hoparlör arasında ters bir ilişki ortaya çıkıyor. Şimdi burada 2 tane hoparlörümüz olduğunu düşünelim. Bu 2 hoparlör aynı amfiye bağlı. Bu ikisi de amfiye aynı polaritede bağlılar. Beraber hareket ediyorlar. Yani bu amfi artı voltaj yarattığı zaman bu hoparlör ileri hareket ediyor önce. Bu hoparlör de önce ileri hareket ediyor. Aynı zamanda bu hoparlörler yan yana duruyorlar. Yani aralarında bir mesafe farkı ya da bir gecikme durumu yok. Ve bu hoparlörler aynı seviyede çalışıyorlar. Aynı seviyede sinyal üretiyorlar. Bu 2 hoparlör aynı anda çalıştığı zaman çıkışta ikisinin toplamı ekleniyor ve artıyor. Maksimum 6 desibel artabiliyor. Yani 2 katı kadar artabiliyor. 2 katından daha fazla artamıyor. Aynı 2 hoparlörden bir tanesi amfiye ters polaritede bağlıysa, yani ikinci hoparlörün artısında amfinin eksisi var. Eksisinde de amfinin artısı var. O zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Burada gördüğünüz gibi üstteki hoparlör artı voltaj geldiği zaman artıya doğru, yani ileriye doğru hareket ediyor. Ama bu hoparlör artı voltaj geldiği zaman geriye doğru hareket ediyor. Yani üstteki hoparlörün tam tersi bir hareket yapıyor. Yine aynı seviyede bunları sinyal ürettiğini varsayalım. Bu durumda 2 hoparlör aynı anda çalıştığı zaman bir tanesinin polaritesi ters. Bu 2 hoparlör birbirlerini iptal ediyorlar. Şimdi Smart'ta bunu göstermeye çalışacağım. Pink Noise'da göstermeye çalışacağım. Evet, Smart'tayım. Önce Pink Noise görelim.
Mikrofonu görelim. Mikrofon da var. Bugün bir de desibel metremiz var burada. Sinyalin seviyesini buradan görebiliyoruz. Transfer function'a gidip amfi açıp soldaki hoparlörü ölçüyorum önce. ...79 desibel. Sağdaki hoparlörü ölçeceğim şimdi. Biraz daha yüksek çalışıyor. Yarım desibel kadar bir fark var. Bunu da kaydediyorum. Evet, 2 tane ölçümümüz var şimdi. Sol hoparlör pembe, sağ hoparlör mavi. Şimdi bu ikisi aynı polariteder. Çünkü hem kendim bağladığım için biliyorum, hem de şuradaki faz grafiğinden beraber hareket ettiklerini görüyoruz. Faz dereceyle ölçülüyor. Her frekansta aynı derecedeler. Yani aralarında bir faz farkı yok. Şimdi ikisini beraber bağlayacağım ve bu iki sinyalin birleşiminde ne olduğunu göreceğiz. Normalde 6 desibel bir artış olması gerekiyor. İkisi birlikte geliyor. Sol hoparlörle sağ hoparlör aynı polaritede birleştikleri zaman 6 desibel, 5,5 desibel aralarında bir fark var çünkü seviyeleri eşit değil. Bir sonuç ortaya çıkıyor. Yani her şey olması gerektiği gibi. Her şey normal çalışıyor. Şimdi hoparlörlerden soldakinin polaritesini çevireceğim. Evet, sol hoparlör ters polarite. Bu kırmızı grafik sol hoparlörün ters polaritedeki hali. Pembe grafik ise sol hoparlörün düz polaritedeki hali. Şimdi bunların frekans olarak hiçbir farkı yok birbirlerinden. Ama faz grafikleri farklı. Ve zoom ettiğimiz zaman en üstteki impulse response'unda farklı olduğunu göreceğiz. Şimdi bu şu demek oluyor. Bu üst tarafa bakmayalım. Yani şu impulse response ve faza bakmayalım. Sadece magnitude'a bakarsak, ki onu da yapmanın bir yolu var. Sadece buraya bakarsak polaritesi farklı olmasına rağmen frekans cevaplarında hiçbir fark yok. Yani aynı hoparlörün polaritesi döndüğü zaman frekans cevabı değişmiyor. Yani duyulabilir bir fark olmuyor. Yani tek hoparlörü sadece dinleyerek düz ya da ters polaritede olduğunu anlamamız mümkün değil. Frekans cevabı aynı, faz grafiği değişmiş iki ölçüm arasında. Bakarsak detaylı olarak yukarıdan görebiliyoruz derecelerini. Bütün frekans aralığında hoparlörün 180 derece döndüğünü görüyoruz. Yani polarite çevrimi 180 derecelik bir faz farkı yaratıyor bütün frekanslarda. Impulse response'a da bakalım. Şunu gösteriyor bize impulse response. Pembe çizgi, yani düz polaritede hoparlör. Bu hoparlör önce artıya doğru salınıyor. Sonra eksiye doğru salınıyor. Sonra salınımına devam ediyor. Ama diğer ölçüme bakarsak, ters polarite ölçümüne bakarsak, bu hoparlör önce eksiye doğru salınıyor. Sonra artıya doğru salınıyor. Daha sonra devam ediyor. Yani impulse response'u kullanarak tek bir hoparlörün salınımını görebiliyoruz. Duyamasak bile frekans olarak impulse response'ından bunu anlayabiliyoruz. Şimdi sırada iki hoparlör aynı anda, bir tanesinin polaritesi farklı. Evet, bu açık mavi çizgide gördüğünüz gibi bu iki hoparlör frekans cevapları aynı olsa bile birinin polaritesi ters olduğu zaman gördüğünüz gibi ciddi bir seviye düşüşü yaşanıyor. Sadece mid bir şey kalıyor. Bütün bassları kaybediyoruz. Birçok tiz kaybediyoruz. Ve genel seviyede de ciddi bir düşüş oluyor. Bu hepimiz zaten konser yapıyorsak, stüdyoculuk da yapıyorsak, ters bağlanmış bir hoparlör olduğu zaman, normal bir hoparlörle beraber çalıştığı zaman ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada da bunu görebiliyoruz. Şimdi bu gösterdiğim konuların bir konser ortamında nasıl işimize yarayabileceğine dair bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Yine bir konsere geldik ve böyle bir sistemimiz var. Ufak bir liner'e asılı. Yerde de 4 tane sub dizilmiş. Böyle eşit aralıklı. Köşeden yukarıdan izometrik bakıyoruz burada.
Burada karşıdan bakıyoruz aynı sisteme. Ve şöyle bir şey oluyor. Front of house'a geçiyoruz. Böyle bir müzik dinleyelim diyoruz. Bir garip geliyor müzik. Ve burada bir polarite tersliği durumu olduğundan şüpheleniyoruz. Şimdi bu durumu test etmenin aslında en kolay yolu bu hoparlörleri aşağı indirmek. İki yolu var aslında. Birincisi, karşısına ölçü mikrofonu koyup Smart'ı bağlayıp teker teker bu kutuları ölçebiliriz. Çünkü impulse response sayesinde ilk çıkışta hoparlörün salınımının artı ya da eksiye doğru olduğunu görebiliyoruz. Ama yanımızda Smart olmasa bile şöyle bir şey yapmamız mümkün. Önce üstteki hoparlörü çalıştırıyoruz. O çalışırken alttaki hoparlörü de çalıştırıyoruz. Yani bu iki hoparlör çalışıyorlar. Bu ikisi aynı anda çalıştıkları zaman toplam seviyede artış oluyorsa bunlar aynı polaritedir. Daha sonra üstteki hoparlörü kapıyoruz. Ortadaki çalışmaya devam ediyor. Alttaki hoparlörü açıyoruz. Bu ikisi beraber çalışırken toplam seviyelerinde artış varsa aynı polaritede çalışıyorlar. Bu çalışırken bunu eklediğimiz zaman sinyal artışı var. Ortadaki çalışırken alttakini eklediğiniz zaman yine sinyal artışı var. Sub'lar için ise sub'lar odadan çok etkilendiği için odayla etkileşim içinde oldukları için bunları yan yana getirmek işimizi çok kolaylaştıracaktır. Önce en dıştaki sub'ı çalıştırıyoruz. O çalışırken yanındakini çalıştırıyoruz. Seviyede artış olması lazım. İkinci çalışırken üçüncüyü çalıştırıyoruz. Yine seviyede artış varsa sorun yok. İkinciyi kapadık. Üçüncü çalışırken dördüncüyü çalıştırıyoruz. Yine seviyede artış varsa bir sorunumuz yok. Yani bu şekilde sistemdeki hoparlörlerin aynı polaritede çalıştığını test edebiliriz. Yani mikrofonla ölçmek dışında böyle bir yöntem de var. Tabii bunu sistem asılmadan önce, sistem yerdeyken yapmak çok daha kolay. Eğer hoparlörler yukarı çekildiyse ve eğer bunlar uzaktan kontrol edilebilen hoparlörlerse prosesörden teker teker bunları açıp kapayarak demin yaptığımız gibi test etmemiz mümkün. Ama eğer bunlar self-powered'sa yani trasa birinin tırmanması icap ediyor. Çok güvenli bir şekilde bunu yapmak hayırlı olacaktır ve hoparlörleri teker teker açıp kapaması gerekiyor deminki işlemi yapabilmemiz için. Evet, bugün anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.